Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır pul pul dökülen sarıyer böreği nasıl yapılır elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreği yapmaya öncelikle hamurunu yoğurmakla başlıyorum. Bunun için yoğurma kasesinin içerisine 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve yeteri kadar su ekleyip yoğurmaya başlıyorum. Evet, böreğimizin hamuru için gerekli malzemeler sadece un, su ve tuz. Ben hamur için toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine göre, markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen suyu kontrollü bir şekilde ekleyip güzel bir hamur yoğuralım. Hamuru kasenin içerisine biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum ve burada da yaklaşık 1-2 dakika yoğurduktan sonra 8 eşit bezeye bölüyorum. Ben hamuru yoğurduktan sonra hiç dinlendirmeden bezelere bölüp daha sonra dinlendiriyorum. Ama eğer sizin zamanınız varsa beze yapmadan önce de biraz dinlendirip daha sonra bezelere bölebilirsiniz. Yaptığım bezelerin altını üstünü unlayıp bir poşet, daha sonra bir mutfak havlusuyla kapatıp yaklaşık 5 dakika kadar dinlendirdim ve açmaya başlıyorum. Un ve oklava yardımıyla yaklaşık servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Ben açarken oklava kullandım ama tabii ki de sizler aynı işlemi merdane ile de yapabilirsiniz. Açtığım hamurları düz bir taban içerisine aldım ve hamurların hepsinin üzerini sıvı yağ ile güzelce yağladıktan sonra diğer hamurları açmaya devam ediyorum. Ben zamanım olmadığı için sadece bezeleri 5 dakika dinlendirdim. Ama eğer sizin zamanınız varsa daha fazla dinlendirin. Daha kolaylıkla açılacaktır. Evet, bütün hamurları açıp sıvı yağ ile yağladıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 2 saat kadar dinlendiriyorum. Ama eğer sizin zamanınız varsa daha fazla dinlendirin. Hamur dinlendikçe daha güzel açılır. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tavanın içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ve 2 adet yemeklik doğradığım kuru soğanı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kavrulan soğanın içerisine ben bu şekilde baharatlarını ekleyip 1-2 döndürüyorum. Gerçekten bu şekilde çok lezzetli oluyor. Ve biraz baharatları kavurduktan sonra haşlayıp ezdiğim patatesi ekliyorum.
Kullandığım baharatlar: 1 yemek kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı karabiber ve yarım tatlı kaşığı tuz ekledim. Ve daha sonra üzerine haşladığım 5 adet patatesi de ekleyip şöyle biraz kavurduktan sonra ocağın altını kapatıp iç harcını soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdiğim hamuru şöyle ters çevirip en alttaki hamurdan açmaya başlıyorum. Açmaya başlamadan önce masanın üzerini biraz sıvı yağ ile yağladım ve hafif dokunuşlarla ucundan tutup çekiştirerek açmaya başlıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi hamurun kıvamı gerçekten çok güzel olduğu için hiç yormadan açılıyor. Hamuru açarken küçük dokunuşlarla havalandırarak açalım. Yırtılmalar olabilir. Kesinlikle endişe etmeden açmaya devam edin. Saniyeler içerisinde hamur istediğim büyüklüğe geldi ve yelek şeklinde katlıyorum. Eğer katladığınızda uç kısımlarına kalınlık varsa oralarını kopartıp çıkartalım. İki ucunu da karşılıklı bir şekilde katladıktan sonra iç harcını ekliyorum ve sıkı olacak bir şekilde rulo yapıyorum. Rulo yaptığım böreği iki ucundan tutup esneterek kol böreği şeklinde katlıyorum ve daha sonra yağlı kağıt serili tepsinin içerisine alıyorum. Ve aynı işlemi bütün hamurlarım bitene kadar devam ediyorum. Siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. Ben bugün böreği patatesli yapıyorum ama tabii ki de sizler isterseniz peynirli, isterseniz kıymalı, gerçekten hepsi de muhteşem oluyor. Evet, bütün börekleri hazırladım ve yağlı kağıt serili tepsiye dizdim. Ben 2 tane böreğin ortadan ikiye böldüm. 4 adet börek yaptım. Daha küçük porsiyonluk oldu. Hazırladığım börekleri fırına vermeden önce üzerlerini güzelce sıvı yağ ile yağlıyorum ve daha sonra önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda yaklaşık 35 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi börekler muhteşem gözüküyor. İnanın börek daha çok sıcak ama elimden geldiği kadar size iç dokusunda ne kadar çıtır olduğunu da göstermeye çalışacağım.
Evet, böreğin ne kadar çıtır çıtır olduğunu sizler de görüyorsunuz. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.